Hava güzel, kelebekler de uçuşuyor. Şurada balık sürüsü var bayağı. Pipi Adası'nda böyle turlara katılmak için adanın içerisinde çok acente var arkadaşlar bu arada. Yani adım başı bu turu düzenleyen acenteler var. Biz soruşturduk. Yarım gün yapanlar var bu turu. Yarım gün ücreti 450 dediler. Yarım günden kastım öğleden sonra başlıyor. Saat 6.30-7'de bitiyor. Kimisinde kahvaltı dahil değil, o yüzden fiyat değişiyor. Kimisi daha az geziyor, kimisi daha fazla geziyor. Bu yüzden fiyatlar oynak. Biz tam gün aldık bu turu. Yola çıktığımızda mümkün oldukça size gördüğüm en güzel yerleri göstermeye çalışacağım. Bugün Asya seyahatimdeki 113. gün. Seyahat boyunca ilk defa böyle bir tura katılıyorum desem doğrudur. Genelde sırt çantamla karayollarıyla gezmeye çalıştım. Ama buraya kadar gelmişken de böyle turlara katılmamak olmazdı. Şöyle en önü kaptım. Tekneye ilk giren ben oldum. Diğer arkadaşlar geliyor. Teknemiz dolmaya devam ediyor. Şu anda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 kişi olduk. Bir de kaptanımız geldi. 17 kişiyiz. 17 kişi yola çıktık. Çıkıyoruz. Teknemiz kıyıdan ayrılıyor. Geri vitese taktı kaptan. Hoşça kal Pipi. Kaptanımız limandan ayrıldıktan sonra turbaya bastı. Şu anda dip gaz gidiyoruz. Nereye gittiğimize dair hiçbir fikrim yok ama göreceğiz. Göstereyim size, suyun rengi mükemmel aqua renginde ve tertemiz, dibi de gözüküyor. 30 dakika mola verdik. Eğer kaybedersen diyor 1000 bahtını alırım diyor. Okay bro. Bunlar diyor burada diyor ücretsiz kullanabilirsiniz. Şurada yüzün diyor. Bir yarım saat sonra devam edeceğiz diyor yolumuza. Tekneye bindikten 10 dakika sonra molamızı verdik. Yarım saat burada oyalanacağız. Suya ilk atlayanımız hızlı bir atlayış oldu. Herkes hazırlığını yapıyor. Is it good? Yeah. Really fresh. Tamam, süper. Su soğuk ama girince alışıyorsun dedi. Birazdan ben de giriyorum. Herkes tek tek suya atlıyor. Teknemiz yavaş yavaş boşalıyor arkadaşlar. Bu da gitti ve suyun tadına ben de bakıyorum artık. Bakalım suyun içinde de neler varmış, onları da size göstereceğim. Su cam gibi ve suya atlıyoruz. Bu arada su ne soğuk ne sıcak, tam anlamıyla mükemmel. Ve sürat teknemiz yolculuğuna devam ediyor. Yaklaşık yarım saattir yoldayız. Az önce kahvaltı ettik. Kahvaltıyı size gösteremedim çünkü hemen yedim. Kahvaltı dahil bindiğimiz botta şöyle şu kadarcık, şu kapının içinde tost vardı. Kahvaltı oydu. Neyse, doyurduk karnımızı, sıkıntı yok. Yarım saattir yollarda perişan olduk. Git bitmedi. Muhtemelen karşıdaki adalara gideceğiz. 1 o'clock come back boat 1 o'clock. Stop 1 hour นะ
Kişi başı 200 TL, 400 baht verdik. Adaya giriş parası. Elimizi işaretliyor. Böyle bir işaret koydum, parayı verdi dedi yani. Bu benim adaya giriş biletim aynı zamanda şu işaret. Adanın ismine baktım şimdi, Bambu Aydın burası arkadaşlar. Ve şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Evet, Tayland'a geldiğinizde bu tarz turlara katılmak için ahım şamlı bir bütçeye gerek yok. Ne kadar verdim? Ben 550-400 baht, 950-425 TL verdim bu tura. Hani gerçekten milyarlar gerekmiyor buraları görmek için. Botumuz kıyıya yanaştı. Bambu Adası'na ayak basıyorum arkadaşlar. Bambu Adası'ndayım. Çantamı alalım. Bayağı bir yardımcı oluyor kaptanımız her konuda. Thank you bro. Gayet kibar ve güler yüzlüler. 2 tane kaptanımız var burada. Kendileri adaya bakmıyor bile çünkü her gün buradalar. Burada tam 1 saat geçireceğiz. Tayland'a seyahat planı olanlar, Krabi'ye, Krabi'den Phi Phi Adası'na geçmek isteyenler ve Phi Phi Adası'ndan bu tura katılmak isteyenlerin karşılaşacağı manzaraları size göstermek istiyorum. Ben geldim, nasıl geldim buraya? Önce Bangkok'tan Krabi'ye geçtim. Krabi'den Phi Phi Adası'na geçtim. Phi Phi Adası'ndan da bu tarz tura katıldım. Çölün ortasında bir çiçek açmış. Bir 5 dakika yürüdükten sonra adanın diğer kıyısına geçtim hemen. Ada bayağı küçük. Ve adanın her yeri böyle kumsal arkadaşlar. Telefonum da yere düştü. Kum içerisinde şu an. Onu da alalım. Ama kumlar çok yapışıyor. Denize sürdüğünüz gibi kumu hemen yapışıyor. Bambu Adası'nda yürüyüşümüze devam ediyoruz. Burada bir tane ağaç var. Ağacın sadece kökü kalmış. Herhangi bir dalı yok. Kökü de taşların arasından mı çıkmış onu çözemedim. Kökü muhtemelen buradan başlamış. Adanın yarısını bitirdik bir 10 dakikada. Yürümeye devam ediyorum. Gün oldukça size adanın tamamını göstereceğim. Yürüdükten sonra sahil bitti. Şimdi geri dönüyorum. İçerisi full orman. Bambu Adası'ndaki turumuz devam ediyor. Tur demeyelim buna, yürüyüş diyelim. Çünkü ada gayet küçük. Az önce bu yoldan geldim. Şurada bitti yürüyüş yolu. Adanın diğer tarafına doğru yürüyorum. Videoları arada kesiyorum. Bunun sebebi ise 8 saati bir videoya sığdıracak olmam. Ve size en güzel yerleri göstermeye çalışıyorum. Mümkün oldukça. Saat 10.30'da başladığımız turda ikinci durağımız Bambu Adası oldu. Burada 1 saatlik bir mola verdi. Bundan sonraki durağımızı bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Aşırı bir kalabalık yok bu arada. Adanın her yerine yayılmış şekilde burada turistler. Ve bol bol fotoğraf çekiliyorlar. Kimi gördüysem elinde telefon. Şimdi arkadaş poz verecek. Hanımefendi çekiyor. Orada da bir fotoğraf çekimi var. İnsanlar da haklı. Az önce ben de çekildim. Bu tarz fotoğraflar. Her gün geldiğimiz bir yer değil sonuçta. Abim bayağı güzel poz verdi. Adanın en meşhur yeri şu ağaç arkadaşlar. Bu ağacın önünde her dakika bir fotoğraf çekilen görmek mümkün. Yemek molası verenler var.
Şunu söylemeyi unuttum. Bilet aldığımız yerde şöyle bir bilgilendirme yapıldı bize. Tur evet 8 saat sürecek fakat gideceğimiz ada sayısı yağmura göre azalabilir dedi. Bu şu demek oluyor. Gün içerisinde yağmur yağarsa gezeceğimiz ada sayısı azalıyormuş arkadaşlar. Çünkü okyanusta dalga olduğu zaman tekne ilerleyemiyor dedi. Ve bazı adalara ulaşım sağlanamıyor dedi. Ve bunun için aynı ücreti ödeyeceksiniz. Bu tamamen sizin şansınıza kalmış bir şey dedi. Yani bu turu yapan turistlerin başına gelebilecek şeylerden bir tanesi bu. Aynı parayı verip aynı gün planlayıp ve daha fazla ada gezememe gibi bir ihtimal de söz konusu. Şansımız varsa bütün turu tamamen tam noktalarını gezeceğiz. Eğer yağmur ve fırtınaya denk gelirsek bu turda bazı adaları göremeyeceğiz. Adanın içi tamamen orman bu ada. Bamboo Island. Sahil hattı uzun ve güzel. Ben burada denize girmeyeceğim. Öbür tarafta daha çok hoşuma gitti su. Adada yürüyüşüme devam ediyorum. Adada can kurtaran da var bu arada. Güvenli mi? Güvenli yani. Şimdi adamlar can kurtaran bile koymuş buraya. Kimse yok ama. Ada içerisinde aynı zamanda sigara içmek de yasak. 2000 baht cezası var. 1000 TL. Hani bir Netflix olsa yeter dediğimiz yerler oluyor ya bazen. Bu ada öyle bir ada. Netflix olsa ömür boyu yaşanacak bir ada. Olmasa da olur. Adanın içinde yiyecek içecek alanları da varmış. Onu şimdi gördüm. Burada bir tane komodo ejderi. Onu da göstereyim size. Muhtemelen bunun büyük boyları da vardı burada. Yavru bir komodo ejderi. Dilini çıkarıp sokuyor abi. Yakınlaşacağım, korkuyorum aynı zamanda herhangi bir şey yapar mı diye. Çocuk adam da ona bakıyor şu an. Öyle takılıyor adada. Biraz daha kendisini ben de aynı zamanda fotoğraflıyorum. Birçok turistin ilgisini çekti bu komodo ejderi burada. Gören geliyor. Ben de yakınlaştırayım şu GoPro'yu. Söyleyeyim, yiyecek içecek bölümüne geldim. Burada insanlar yemeklerini yiyor. Şurada 2 dakika bir mola vereceğim. Sonra adayı gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Adada karşıma komodo ejderi çıktı. Yemek yerini gördük. Ve geldiğimiz yerde burası zaten. Karşıdan gelmiştik. Arkadan yoldan devam ettik. Bir tur attım. Arkadaki sahil bitti. Ve daha sonra buraya geldim. Bamboo Island özet olarak bu kadar arkadaşlar. Buraya geldiğinizde yüzebilir, bol bol fotoğraf çekilebilir ve şansınız varsa komodo ejderi görebilirsiniz. Ben Lombok Adası'nda bulunduğum dönemde video çekmeye başlamamıştım. O zamanlar GoPro'm yoktu. Başlamayı da düşünmüyordum YouTube'a. Fakat orada Komodo adalarına turlar vardı. Endonezya'nın Lombok Adası'ndan gidiş daha kolay bu turlara. Yanlış hatırlamıyorsam fiyatı 3000 TL civarıydı ve size 5-6 ada gezdiriyorlar. Komodo Adası da dahildi buna. Aslında oraya gitmişken çok görmek istedim Komodo Adası'nda. Kısmet olmadı. Bütçeden dolayı biraz kısmak zorunda kaldım. Ve komodoları göremediğim için gerçekten çok üzülmüştüm. Burada şansıma ücretsiz bir şekilde yavru da olsa bir komodo gördüm. Onun biraz mutluluğu var bende şu an. Evet, burası sigara içme yeri. Gayet enteresan bir alan yapmışlar. Adadaki sigara içme yeri bile cennet köşesi. Bamboo Adası'ndan çıkıyoruz. Bir sonraki adada görüşmek üzere. Kaptanımız demiri çekiyor. Geldik. Helal. Bravo. Az önce takla atan arkadaşla tanıştım. Aynı teknedeyiz. Aynı bottayız. Kendisinin ismi Dana'ymış. İsviçreli. Ve
Kendisi tekrar takla atacak. Sorry. Hemen çekiyoruz taklalarını. Ben de diğer yandan telefonla videoya alıyorum. Bir daha yapacak. Dana yoruldu. Takla için hazırlanıyor. Bravo. Mükemmel. Ve arkadaşlar kumanyamız da geldi. Öğlen yemeğimiz. Thank you bro. Hemen bakalım içinde ne var. İçinde tabii ki pirinç pilavı var. Afiyet olsun bana. Az önce tanıştığım çiftle muhabbet ettik. Yemekten açıldı konu. Yemek çok güzel dedi. Gösterdim size az önceki pirinci. Sebzeli, havuç var içinde. Başka ne var Selen? Lahana var. Lahana tarzında bir şey var değil mi? Aynen, marul gibi bir şey var. Bu kadar. Ve baharatsız, genelde biliyorsunuz diyeceğim, bilmeyenler de olabilir. Asya yemeklerinin %99'u baharatlı oluyor. Ve bunu size söylemiyorlar. Mutlaka baharatsız olmasını söylemek zorundasınız, baharat sevmiyorsanız eğer. Teknede verdikleri pilavda baharat yoktu ve gayet lezzetliydi. Boyu da büyüktü. Pipi Adası'nda ikinci günüm bu arada. Yemeklere baktık, restoranları gezdik. Bu tarz bir pilavı minimum 150 bahta veriyorlar. Bu da yaklaşık 75 TL'ye yakın bir ücret. Ve şunun hesabını yaptık istemsizce. Kahvaltı da verdiler bize, tost verdiler. Kahvaltı, öğle yemeği. Bunları zaten adada almaya kalktığınızda en az 250 baht çıkıyor arkadaşlar cebinizden. Minimum. Ve bu 300 bahtı da bulabiliyor, 400 bahtı da bulabiliyor. Hani bir kahvaltı ve öğlen yemeği. Burada teknede bunu tükettik. Yaklaşık 250 bahtlık bir yiyecek yedik. Adadaki fiyatla karşılaştıracak olursak. Ve 550 baht bu tura verdik. Yani bunu 250 çıkardığımızda tur 200'e gelmiş oldu. Adada hiçbir şey yapmasak zaten gün içerisinde bu kadar bir ücret ödeyecektik. Bunun hesabını yaptık ve gayet mantıklı geldi. Hani muhabbet de hoşumuza gitti. Az önceki muhabbetin devamında işte nerede gezdik tarzında bir konuşma oldu. Kendi de İsviçre'den geliyor ve Türkiye'ye geldin mi dedi Selen onlara. Bir insan yurt dışına çıktığını unutur mu? Unutur. Onlar unutmuş. Türkiye'ye geldik mi acaba diye bir düşündüler. 2 defa gelmişler. İnşallah bize de böyle bir hayat nasip olur. Hani bir yere, örnek veriyorum, Avrupa ülkesine. Yes sir. Okay, I can see it. Okay. Uyarı geldi, otur aşağı dedi. Aşağıdan devam ediyorum. İnsan gittiği memleketi unutur mu? Unutur. Eğer unutanlar da oluyormuş. Yola çıktık. Yolumuza devam ediyoruz. Bir sonraki adada görüşmek üzere.